Dahan'la marmelat yapmak için erik toplayacağız. Ya bu ne açılmaz kapıymış ya. Şimdi ağaca tırmanmaya nereden başlasam? Bir de şunu alalım. Dahan'a merdiven kullanabilirsin dedim ama ağaca tırmanmayı tercih ediyor. İşte erik ağacımız. Bayağı bir eriğimiz var. Şu iki şey var. Evet. Fabrika gibi ama daha doğalı. Hı hı. Çıkıyorum gördüğünüz gibi. Evet, en güzel erikler yukarıdadır. O yüzden de ben yukarılara çıkıyorum. Merhaba. Şimdi benim bahçemde bir erik ağacı var ve bayağı bir erik topladım. Bu sadece 1/5 kadar. Şimdi önce bu topladığım kadarını değerlendireceğim. Sonra tekrar toplayacağım. En iyi değerlendirme yöntemi ya kurutmak ya marmelat yapmak. Şimdi ben erik marmelatı yapacağım. Öncelikle ne kadar eriğim olduğunu tartacağım. Aha geliyor. Şu an 2 kilo. Bunu lavaboya döküyorum yıkamak üzere. Merhaba, ben de anneme yardıma geldim. Dahan da şu an biliyorsunuz koronadan dolayı online eğitim alıyor. İnternetten. Dersini dinledi, teneffüs arasında yanıma geldi. Hoş geldin Dahan. Merhaba. Erik reçeli marmelatı yapacağım Dahan'cığım. Erikleri tartıyorum şimdi. Sonra yıkayacağım. Evet, bahsetmiştim. Kaynaması uzun sürdüğü için seni bekleyemedim dersinin bitmesine, üzgünüm. Olanları koymuyorum canım. Eriklerin daha yumuşak olanları muhtemelen kurtlanmış oluyor. Onları almıyorum. Sert, sağlam ve deliksiz olanları alıyorum. Daha demin bana onu soruyor. Evet. Videonun orta yerinde kurt murt diyor. Evet. Ağaç bizim ağacımız olduğu için doğal biraz. İlaçlı değil. Ben yıkayayım mı şimdi onları? Yıka. iyice yıkayacağız onu çok. Evet. Bana böyle kase gibi bir şeye ihtiyacım var. Hepsine ortak bir su dökmek için. Şöyle yap Farhancığım. Lavaboya tıkayalım. Önce bir suda beklesinler. Sonra da tek tek yıkayıp yan tarafa al. Oldu mu?
Bu daha iyiydi. Daha iyi bir fikir bu. Niye düşünmedim aklıma gelmiyor. Evet, daha yıkamama yardım ediyor. Kurtlu, bu kurtlu, bu da kurtlu. Ne kadar kurtlu çıktı değil mi? Evet, tamam. 5 tane zayiat var kurtlu. Kalanlarımız sağlam. Bu da yarım kilo. Toplam 2,5 kilo eriğimiz var. Al gözüm. Şunu da yıkayalım. Gözü de su girdi. Ay ve şuna bak ne kadar çok su. Evet. 2,5 kilo eriğim var. Şimdi tarifi buna göre vereceğim size. Zaten videonun intro kısmına yazmış olacağım. Bu kavurmada yeni erikler toplamak üzere götüreceğim. Reçel değil de marmelat yapmak istersek de bunu kevgirden geçirmek gerekiyor. Bu şekilde.
Evet. Reçelimiz güzel bir kıvama geldi. Bir bakalım. Az bir şey daha yoğunlaşsın. Ardından 2 çay kaşığı limon tuzu ekleyip biraz daha kaynatacağım ve altını kapatacağım. Ben erik reçeli yaptım. Ama biraz da o marmelatın kıvamlı halini de istediğim için eriklerimin birazını kevgirden geçirdim. Yani sıvısı da berrak değil. Biraz erik püresi de var içinde. Ama aynı zamanda eriklerin tane halini de korudum. Böylece hem benim sevdiğim marmelat kıvamı olacak. Hem de Daha'nın sevdiği erik taneleri ağzına gelme durumu olacak. Böylece herkesin mutlu olacağı bir reçel marmelat hazırladım diyebilirim. Aslında reçel sayılır. İçinde tane erikler var. Evet, artık marmelat kıvamlı reçelimiz limon tuzuyla da 5 dakika kaynatmaya devam ettikten sonra hazır. Artık altını kapatacağım ve soğuduğunda güzel yoğun kıvamlı bir reçelim olacak. Soğuduğunda da tabağa koyduğumuzda kıvamını göreceğiz. Evet, artık marmelat kıvamlı reçelimiz limon tuzuyla da 5 dakika kaynatmaya devam ettikten sonra hazır. Artık altını kapatacağım ve soğuduğunda güzel yoğun kıvamlı bir reçelim olacak. Soğuduğunda da tabağa koyduğumuzda kıvamını göreceğiz.